Bugün, bilimin temel taşlarından birini inceleyeceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bilim tarihindeki en çığır açıcı keşiflerden biri olan ve modern fizik anlayışımızı derinlemesine değiştiren bir teoriyi ele alacağız. Albert Einstein'ın görelilik teorisi, zamanın ve uzayın anlamını kökten değiştirdi. Başlangıçta sadece matematiksel bir denklem gibi görünen bu teori, evrenin nasıl çalıştığını anlamamızı sağlayan bir anahtar durumuna geldi. Görelilik teorisi, 20. yüzyılın başlarında Einstein tarafından ortaya atıldı ve klasik fizik anlayışını altüst etti. Bu teori, özellikle ışık hızının evrenin temel bir sabiti olduğunu ortaya koyarak, zamanda ve uzayda yaşanan olayların nasıl şekillendiğini anlamamıza olanak tanıdı. Bugün, zamanın nasıl bir boyutta olduğunu keşfedeceğiz. Zamanın görelilik içinde nasıl bir rol oynadığını ve bu teorinin, yıldızlardan galaksilere kadar, evrenin geniş çerçevesini nasıl şekillendirdiğini daha yakından inceleyeceğiz. Albert Einstein, 14 Mart 1879'da Almanya'da doğdu. Gençlik yılları, onun bilimsel merakını ve özgün düşünme yeteneğini geliştirdiği önemli bir dönemi kapsar. Einstein, çocukluğundan itibaren meraklı bir öğrenciydi. Matematik ve fen bilimlerine olan ilgisi, erken yaşlarda ortaya çıktı. Ailesi, onun yeteneklerini destekledi ve öğrenimine önem verdi. Albert Einstein, konuşma yeteneğini oldukça geç geliştirdi. Küçük yaşlarda konuşma zorluğu yaşadı ve bu durum, onun öğrenme biçimini etkiledi. Ancak, matematik ve bilimdeki doğal yeteneği, bu zorluğu telafi etti. 1895 yılında, Zürih'teki Federal Teknik Yüksekokulu'na girdi. Fizik ve matematikteki başarıları, öğretim üyelerinin dikkatini çekti. Ancak, kurallara uymama eğilimi ve bağımsız düşünce tarzı nedeniyle, bazı öğretmenlerle çatıştı. O dönemde, Alman üniversitelerindeki eğitim sistemi oldukça disiplinliydi ve öğrencilere sıkı kurallara uymaları bekleniyordu. Einstein, geleneksel düşünce kalıplarına meydan okuma eğilimindeydi. Bağımsız bir düşünce tarzına ve kurallara karşı çıkma eğilimine sahipti. Bu durum, onun akademik yaşamında zaman zaman sorunlar yaşamasına neden oldu. Einstein, üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre işsiz kaldı. 1902 yılında İsviçre Patent Ofisi'nde bir iş buldu. Bu süre zarfında patent başvurularını inceleyerek geçimini sağlarken aynı zamanda bilimsel düşüncelerine yoğunlaştı. Bu süreç onun bilim kariyerindeki başka bir dönemeç oldu. 1905 yılı, Albert Einstein'ın bilim dünyasında mucize yılı olarak anılan, kariyerinde çığır açan bir yıldır. Bu dönemde 4 önemli bilimsel makaleyi yayımlamıştır. Bu 4 makale, farklı konularda, büyük keşiflere ve teorik yeniliklere işaret eder. Bu 4 makaleden ilki, foton kavramının tanıtımı ve fotoelektrik etkidir. Einstein'ın fotoelektrik etki üzerine yazdığı makalesi, foton kavramını tanıtarak, ışığın enerjisinin, kuantumlu bir yapıya sahip olduğunu öne sürdü. Bu durum, ışığın bir enerji paketi olarak davrandığı ve enerjinin, belli kuantumlar halinde yayıldığı temel bir ilkeydi. Bu makale, kuantum fiziğinin temel taşlarından birini oluşturdu. İkinci makale ise, Brownian hareket ve atom varlığının ispatıdır. Einstein'ın, Brownian hareket üzerine yazdığı makale, atomların varlığını deneysel olarak ispatladı. Bu çalışma, gözlemlenen küçük partiküllerin rastgele hareketlerini matematiksel olarak açıkladı ve atom teorisini destekledi. Bu çalışma, o dönemde atomların varlığına dair birçok bilim insanının şüpheci olduğu bir ortamda önemli bir adımdı. Üçüncü makale, kütle-enerji denkliğidir. Einstein'ın kütle-enerji eşdeğerliği üzerine yazdığı makale, ünlü denklemi E=mc²'yi tanıttı. Bu denklem, kütle ile enerji arasındaki ilişkiyi ifade eder ve nükleer enerjinin serbest bırakılmasında temel bir rol oynar. Dördüncü makale ise, özel görelilik teorisidir. Einstein'ın, özel görelilik teorisi üzerine yazdığı makale, zaman ve uzayın görelilik ilkesine dayandığını öne sürdü. Bu teori, hızlı hareket eden cisimlerin zamanı nasıl deneyimlediğini ve ışık hızının evrende sabit olduğunu ortaya koyarak, klasik mekanik anlayışını temelden değiştirdi.
Einstein, 1908 yılında Bern Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine atandı. Burada genel görelilik teorisini geliştirmeye başladı. 1911 yılında Zürih Üniversitesi'ne geçti. Ancak genel görelilik teorisini tamamlaması birkaç yıl daha sürecekti. 1914 yılında Prusya Bilimler Akademisi'ne üye olarak seçildi ve bu dönemde Berlin'e yerleşti. Bu süre zarfında genel görelilik teorisini tamamladı ve genel olarak teorik fizikte öncü bir rol oynadı. 1915 yılında özel görelilik teorisini genelleştiren evrensel izafiyet teorisini tamamladı. Bu teori, kütle çekimi ve uzay ve zamanın eğriliği konusunda önemli keşiflere yol açtı. Onun gençlik yıllarındaki deneyimler, ilerleyen yıllarda bilimsel devrimlere öncülük edecek olan zihinsel altyapısını oluşturdu. Einstein'ın teorik fizikteki yenilikçi yaklaşımı, geleneksel Newtoncu mekanik anlayışını ve klasik elektromanyetizma kurallarını sarsarak modern fizikte yeni bir çerçeve oluşturdu. Bu çerçeve, özellikle uzay ve zamanın esnekliği, kütle-enerji eşdeğerliği ve kuantum fiziği gibi konularda bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu. Klasik fizik, 17. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde gelişen fiziksel teorileri içerir. Bu dönemde Sir Isaac Newton'un öncülüğünde büyük bir gelişim yaşandı. Newton'un temel eseri olan Doğa Felsefesi'nin Matematik İlkeleri adlı eseri, klasik mekanik ve evrensel kütle çekimi yasalarını içeriyordu. Ancak Newton'un mirası bazı sorunları beraberinde getirdi. Bu sorunlar, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan yeni deneysel gözlemler ve gelişen teorilerle daha belirgin hale geldi. Newton'un zamanında ışığın sadece bir dalga olarak tanımlandığı düşünce, 19. yüzyılın başlarında dalga parçacık ikilemi ile sarsıldı. Newton, ışığın bir parçacık akışı olduğunu savunuyordu. Dalga parçacık ikilemi, ışığın hem dalga hem de parçacık gibi davrandığını öne sürdü ve bu durum, klasik elektromanyetizmanın sınırlarını zorladı. Termodinamik yasalarının gelişmesi, enerjinin korunumu ve ısı transferi ile ilgili önemli bilgiler sağladı. Ancak, bu yasaların, zaman içinde evrenin neden düzenli bir şekilde artan entropi ile evrimleştiğini açıklamada yetersiz kaldığı gözlendi. Elektromanyetizmanın Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgaların varlığını öngördü, ancak bu dalgaların hangi ortamda yayıldığı konusunda bir belirsizlik vardı. Bu durum, elektromanyetik dalgaların madde içinde yayılmadığını, boş bir uzayda yayıldığını gösteren özel görelilik teorisi tarafından açıklandı. Newton'un hareket yasaları, düşük hızlarda büyük ölçüde doğruydu. Ancak, çok yüksek hızlara veya mikroskobik ölçeklere geçildiğinde geçerli değillerdi. Hareket eden cisimlerin davranışını doğru bir şekilde açıklayamıyordu. Hızlar arttıkça, Newton'un mekanik teorisi ile gözlemlenen değerler arasında uyumsuzluklar ortaya çıktı. Bu sorunlar, özellikle atomik ve altatomik ölçeklerdeki sistemleri anlamak için yeni teorilere yol açtı. Bu konudaki sınırlamalar, özel görelilik teorisi ve kuantum mekaniği gibi yeni teorilerin ortaya çıkmasına yol açtı. Newton'un teorisi, enerji ve kütle arasındaki ilişkiyi doğrudan ele almıyordu. Bu durum, özellikle nükleer reaksiyonlar ve atom altı düzeydeki olayları anlamak için yetersiz kalıyordu. Newton'un zaman anlayışı, evrende mutlak bir zaman kavramını içeriyordu. Ancak, özel görelilik teorisi, zamanın gözlemciye bağlı olduğunu ve hızlı hareket eden nesnelerin zamanı farklı bir şekilde deneyimlediğini ortaya koydu. Bu durum, Newton'un zaman anlayışını sorgulayan önemli bir gelişmeydi. Bu sorunlar, klasik fizik paradigmasının sınırlarını gösterdi ve bu sınırlamalar, 20. yüzyılda yeni fiziksel teorilerin ortaya çıkmasını tetikledi. Einstein'ın özel ve genel görelilik teorileri ile Max Planck'in kuantum teorisi, klasik fizik paradigmasını büyük ölçüde genişleterek modern fizikteki temel taşları oluşturdu. Newton döneminde ışığın hızı ile ilgili bir dizi gizem ve tartışma bulunmaktaydı. Newton, ışığın bir tür parçacık akışı olduğunu düşünüyordu ve bu parçacıkların farklı renklerde olduğunu ileri sürmüştü. Optics adlı eserinde, beyaz ışığın bir prizmadan geçirilerek renklere ayrıldığını gösterdi.
Bu durum, ışığın farklı renklere bölündüğü ve renklerin farklı hızlarda seyahat ettiği fikrini güçlendirdi. Ancak, ışığın hızı hakkındaki belirsizlikler devam etti. James Clerk Maxwell'in 19. yüzyılda geliştirdiği elektromanyetik teorisi, ışığın doğasını açıklamak için önemli bir adımdı. Bu teori, ışık hızının belirli bir değeri olduğunu öne sürdü. Maxwell'in denklemleri, elektrik ve manyetizmanın birbirine bağlı olduğunu, elektromanyetik dalgaların varlığını ve bu dalgaların belirli bir hızda yayıldığını gösteriyordu. Bu denklemler, elektrik alanlarının ve manyetik alanların birbirine nasıl bağlı olduğunu açıklar. Bu denklemler, elektrik akımının bir manyetik alan üreteceğini ve değişen bir manyetik alanın elektrik akımını oluşturacağını belirtir. Maxwell'in denklemleri, elektromanyetik dalgaların varlığını ve yayılma hızlarını tanımlar. Bu dalga denklemleri, elektromanyetik dalgaların ışık gibi belirli bir hızda yayıldığını gösterir. Albert Einstein'ın özel görelilik teorisi, 1905 yılında yayımlandığı "Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği Üzerine" adlı makalesi ile ortaya çıktı. Bu teori, Newton'un klasik mekanik anlayışını temelden sarsan ve özellikle zaman, uzay, kütle ve enerji gibi temel kavramları ele alan çığır açıcı bir teoridir. Einstein, Maxwell'in elektromanyetik teorisini incelediğinde, ışığın hızının vakumda her gözlemci için sabit olduğunu fark etti. Bu durum, elektromanyetik dalgaların boş uzayda belli bir hızda yayıldığını gösteriyordu. Işığın hızının her gözlemci için aynı olduğunu kabul ederek özel görelilik teorisini geliştirmeye başladı. Görelilik ilkesine göre fiziksel yasalar tüm içsel gözlemciler için aynı olmalıdır. Bu durum, hızla hareket eden bir gözlemcinin gözlem yaptığı sisteme göre farklı sonuçlar elde etmemesi gerektiği anlamına gelir. Özel görelilik, zamanın izafiliğini vurgular. Hızla hareket eden bir gözlemci, düşük hızlardaki bir gözlemciden farklı bir zaman algısına sahip olabilir. Bu olay, zamanın mutlak olmadığını ve gözlemcinin hızına bağlı olarak değişebileceğini ortaya koyar. Newton'un klasik mekanik anlayışında zaman, evrende mutlak bir referans çerçevesine bağlı olarak işlerdi. Ancak Einstein, ışığın hızının her gözlemci için aynı olduğunu göz önüne alarak, zamanın mutlak bir değeri olmadığını ve gözlemcinin hareketine bağlı olarak değişebileceğini ileri sürdü. Özel görelilik teorisine göre, herhangi bir gözlemcinin zamanı, onun hareketine bağlı olarak değişebilir. Özellikle, iki gözlemci arasında göreceli bir hız farkı olduğunda, bu gözlemciler arasında zaman dilimi farklılıkları olabilir. Bu durumu anlamak için, Lorentz dönüşümleri gibi matematiksel araçlar kullanılır. Göreceli hızlarda hareket eden bir cismin zamanı, gözlemcinin durduğu bir sistemdeki zamanından daha yavaş ilerler. Bu durum, hızlı hareket eden nesnelerin içinde yaşayan gözlemcilerin, daha yavaş hareket eden bir referans sisteminden bakıldığında, daha yavaş yaşayacakları anlamına gelir. Bu fenomen, zaman genişlemesi olarak adlandırılır. Tersine, göreceli bir hızda hareket eden bir gözlemcinin bakış açısından, bir nesnenin uzunluğu, göreceli bir hızda daralırken, aynı nesnenin zamanı, göreceli bir hızda genişler. Bu fenomen, zaman daralması olarak bilinir. Bu teori, ayrıca, hızla hareket eden bir cismin uzunluğunun, o cismin göreli hızına bağlı olarak kısaldığını öne sürer. Bu durum, uzunluk algısının da, gözlemcinin hızına bağlı olarak değişebileceği anlamına gelir. Einstein'ın bu temel prensipleri, zaman ve uzayın esnek ve göreceli olduğunu, belirli bir referans çerçevesine bağlı olarak değişebileceğini gösterir. Bu kavramlar, hızlı hareket eden nesnelerin davranışını ve zaman ile uzay arasındaki ilişkiyi daha doğru bir şekilde açıklamak için temel oluşturur. Bu ilkelere dayanan özel görelilik teorisi, bilim dünyasında büyük bir devrim yaratarak klasik mekanik anlayışını genişletti ve modern fizikte önemli bir yer edindi. Lorentz dönüşümleri, özel görelilik teorisindeki temel matematiksel araçlardan biridir. Bu dönüşümler, zaman ve uzayın, gözlemcinin hızına bağlı olarak nasıl değiştiğini ifade eder. Lorentz dönüşümleri, Albert Einstein'ın özel görelilik teorisini geliştirirken, Henry Poincar ve Hendrik Lorentz gibi diğer bilim insanları tarafından da bağımsız olarak formüle edilmiştir.
Ancak adını Lorentz almıştır. Çünkü bu dönüşümleri ilk kez detaylı bir şekilde açıklayan Hendrik Lorentz'idir. Bu dönüşümler, özellikle yüksek hızlarda hareket eden gözlemciler arasındaki zaman ve uzay ilişkilerini ifade eder. Lorentz dönüşümleri, zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması gibi özel görelilik etkilerini açıklamak için kullanılır. Özel görelilik teorisindeki bu dönüşümler, klasik mekanikten farklı olarak zaman ve uzayın gözlemcinin hızına bağlı olarak izafe olduğunu ve ışık hızının evrendeki her gözlemci için sabit olduğunu ifade eder. Bu ifadeler, görelilik ilkesiyle uyumludur. Işık hızının sabitliği prensibini matematiksel olarak ifade eder. Enerji ile kütle ilişkisi, Einstein'ın özel görelilik teorisine dayanarak türetilen E=mc² denklemi tarafından ifade edilen bir kavramdır. Bu ilişki, kütle ile enerji arasındaki dönüşümü gösterir ve maddenin enerjiye ve enerjinin maddeye dönüşebileceğini ifade eder. Bir cismin dinamik kütle çarpı ışık hızının karesine eşit olan enerjiye dönüşebileceğini gösterir. Bu ilişki, özellikle atom bombasının anlaşılmasında ve nükleer enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Atom bombası ve nükleer enerji, kütle enerji dönüşümü ilkesine dayanmaktadır. Einstein'ın bu denklemi, kütle ile enerji arasındaki bağlantıyı daha önce düşünülmeyen bir şekilde ortaya koymuştur. Böylelikle, modern fizikte temel bir prensip olarak kabul edilmiştir. Atom bombası ve nükleer enerji, genellikle nükleer fisyon reaksiyonları üzerine kuruludur. Bu reaksiyonlarda ağır bir atom çekirdeği, genellikle uranyum-235 veya plütonyum-239, nötron tarafından bombardıman edilir. İki veya daha fazla küçük çekirdek ve bazı nötronlar oluşturulur. Bu reaksiyon sırasında kütle kaybı meydana gelir. Nükleer fisyon reaksiyonları sırasında çekirdeklerin kütlesi değişir ve kütle kaybı ortaya çıkar. Bu enerji salınımı çok büyük miktarda ve yoğun bir enerji yayılmasına neden olur. Salınan bu enerji, bir nükleer bombanın patlamasında veya bir nükleer reaktörde kontrol edilerek kontrolsüz bir patlamadan daha kontrolsüz bir şekilde kullanılabilir. Nükleer reaktörlerde fisyon reaksiyonları kontrol altında tutularak büyük miktarda ısı enerjisi üretilir. Bu ısı enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılabilir. Atom bombası, kütle enerji dönüşümünün yoğun bir şekilde kullanıldığı bir uygulamadır. Patlama sırasında çok küçük bir kütle kaybı bile çok büyük bir enerji salınımına neden olabilir. Nükleer enerji teknolojileri ise, kontrol edilen fisyon reaksiyonlarından elde edilen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek kullanır. Nükleer enerji, karbon emisyonlarını azaltma ve büyük miktarlarda enerji üretme potansiyeli nedeniyle enerji ihtiyacını karşılama açısından potansiyel olarak önemlidir. Enerji ve kütle dönüşümü prensibi, nükleer fizik ve enerji teknolojilerinde temel bir kavramdır. Einstein'ın denkleminin pratik uygulamalarında görülür. Genel görelilik teorisi, Einstein'ın alan denklemleri tarafından matematiksel olarak ifade edilir. Bu denklemler, uzay zamanın eğriliğini, kütle ve enerjinin dağılımıyla ilişkilendirir. Einstein, kütle çekimi etkisinin aslında uzay zamanın eğriliği olduğunu ileri sürdü. Kütleli bir cismin etrafındaki uzay zaman, bu kütleli cismin çevresinde eğri bir yapıya sahiptir. Bu eğrilik, kütle çekimi etkisi ile ilişkilidir. Eşdeğerlik ilkesi ise, serbest düşen bir gözlemcinin, yer çekimi altında olan bir gözlemci ile, ivmelenen bir kutuda olan bir gözlemcinin, aynı deneyimleri yaşayacağını belirtir. Bu durum, yer çekiminin aslında ivme yaratmadığı, ancak uzay zamanın eğriliği nedeniyle cisimlerin eğrilmiş bir yolda hareket ettiği anlamına gelir. Kütleli bir nesne, etrafındaki uzay zamanı çevresinde eğirir. Bu eğriliğin şiddeti, kütleli nesnenin kütlesine ve enerjisine bağlıdır. Büyük kütlelere sahip cisimler, çevresindeki uzay zamanı daha fazla eğriltir. Eğriliğin oluşturduğu bu deformasyon, serbest düşen bir cismin, düşerken izlediği yolun eğriliğine neden olur. Bu yol, düz bir çizgi değil, eğri bir yol olacaktır.
serbest düşen bir cisim, eğrilen uzay zaman içinde, kütle çekimi etkisi altında, bir eğri üzerinde hareket eder. Bu eğri, düşeyde serbest düşen bir cismin, düşme yoluna benzer. Ancak, bu eğri, uzay zamanın eğriliği nedeniyle meydana gelir. Kütle çekimi tarafından yönlendirilen bir yoldur. Bu eğriliğin sonucu olarak, bir cismin düşme hızı, normal koşullarda düşmesi beklenen bir hızdan farklı olabilir. Ayrıca, uzay zamanın etkisi altında, zaman da farklı bir oranda akar. Kütle çekimi etkisi altındaki bir bölgede, zamanın akışı yavaşlar. Bu etki, zaman genişlemesi olarak adlandırılır. Aynı zamanda, bir gözlemcinin, o bölgedeki uzunlukları ölçtüğünde, uzunlukların bir miktar kısalacağı bir fenomen olan, uzunluk kontraksiyonu da gözlemlenebilir. Bu etkiler, özellikle çok güçlü kütle çekimi alanlarında, yani yoğun kütleli nesnelerin yakınında, daha belirgin hale gelir. Uzay zaman eğriliği, kütlelerin ve enerjinin bir özelliği olarak düşünülür. Büyük kütlelere sahip nesneler, uzay zamanı çevrelerinde eğerler. Bu eğriliğin şiddeti, kütle veya enerjinin miktarına bağlıdır. Işığın kütle çekimi alanından geçerken, dalga boyunun uzamasına neden olan bir olgudur. Bu olay, ışığın frekansının düşmesine ve kırmızıya kaymasına yol açar. Bu özellik, gravitasyonel kırmızı kayma olarak bilinir. Bu kavramlar, Einstein'ın genel görelilik teorisinin merkezinde yer alır. Teori, uzay zamanının eğriliği ve kütle çekimi etkilerini açıklamak için matematiksel bir çerçeve sunar. Yerçekimi dalgaları, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin temelinde yatan bir öngörüdür. Einstein, 1915 yılında bu teoriyi formüle ettiğinde, teorinin matematiksel denklemleri, kütle çekimi alanındaki değişikliklerin, uzay zaman içinde dalgalar halinde yayılacağını öngörmüştür. Bu dalgalara, yerçekimi dalgaları adı verilir. Ancak, Einstein'ın bu öngörüsü, o dönemde deneysel olarak doğrulanamamıştı ve yerçekimi dalgaları, 2015 yılına kadar doğrudan gözlemlenmemişti. 2015 yılında, LIGO deneyi, iki kara deliğin birleşmesinden kaynaklanan yerçekimi dalgalarını doğrudan gözlemleyerek, bu alanda devrim niteliğinde bir başarı elde etti. Bu gözlem, Einstein'ın genel görelilik teorisinin doğruluğunu bir kez daha doğruladı ve aynı zamanda, yerçekimi dalgalarının varlığını kanıtladı. Kütle çekimi etkisi altında meydana gelen, büyük kütleli nesnelerin hızlanması veya çarpışması gibi olaylar, uzay zamanın dalgalanmasına neden olur. Bu dalgalanmalar, yerçekimi dalgalarını oluşturur. Yerçekimi dalgaları, elektromanyetik dalgaların aksine, madde üzerinde etkileşimde bulunmadan, vakumda da yayılabilirler. Madde ile etkileşime girmediği için, engellerden veya atmosferden etkilenmezler. LIGO, interferometri prensibini kullanarak, yerçekimi dalgalarını doğrudan gözlemleyen, bir dizi lazer interferometre içerir. LIGO'nun 2015'teki ilk gözlemi, iki kara deliğin birleşmesinden kaynaklanan yerçekimi dalgalarını doğrulayan, tarihi bir zamanı temsil etti. Yerçekimi dalgalarının doğrudan gözlemlenmesi, Einstein'ın teorisinin ne kadar doğru olduğunu ve kütle çekimi alanındaki olayların, uzay zamanı nasıl etkilediğini anlamamıza büyük bir katkı sağlamıştır. Bu gözlemler, astronomide ve astrofizikte yeni bir gözlem aracı olarak, yerçekimi dalgalarını kullanma potansiyelini de ortaya koymuştur. Kara delikler, genellikle kütle çekimi etkisi altında kalan devasa kütleli yıldızların çökmesi sonucunda oluşan ve yerçekiminin o kadar güçlü olduğu bölgelerdir ki, oradan ne ışık, ne de başka bir şey kaçabilir. Bu yoğun kütleler, zaman ve uzayı inanılmaz derecede eğip bükerek, ilginç fenomenlere neden olur. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi, kara deliklerin bu eğriliği nasıl etkilediğini açıklamak için kullanılır. Eşdeğerlik ilkesi, serbest düşen bir gözlemcinin, yerçekimi alanındaki bir gözlemci ile, ivmelenen bir bölgede olan bir gözlemcinin, aynı deneyimleri yaşayacağını belirtir. Yani, bir kara deliğin yüzeyine yakın bir yerde duran bir gözlemci ile, bir uzay aracının içinde hızlanan bir gözlemci, aynı zaman dilimini deneyimler. Ancak bu durum, uzaktan gözlemleyen bir kişi için geçerli değildir. Kütle çekimi, bir kara delik etrafındaki uzay zamanı eğerek, zamanın akışını etkiler.
daha güçlü bir kütle çekimi, zamanın daha yavaşlamasına neden olur. Bu fenomen, zamanın yavaşlaması olarak adlandırılır. Kara deliklerin içindeki olay ufku, içeride hiçbir şeyin kaçamayacağı sınırdır. Gözlemciler için, herhangi bir şey olay ufkuna yaklaştığında, zaman daha yavaşlamış gibi görünür. Olay ufkuna giren bir gözlemcinin zamanı, aslında o kadar yavaşlar ki, dış dünyada sonsuza kadar geçerken, kendisi olay ufkunda belirli bir zamanı yaşar. Bu durumu dışarıdan gözlemleyen bir kişi için ise, gözlemci hiçbir zaman olay ufkunu geçemez. Olay ufku, bir kara deliğin sınırlarını belirler. Kara deliklerin varlığının ve özelliklerinin anlaşılmasında, özellikle olay ufku, Einstein'ın teorisinin doğruluğunu kanıtlar. Einstein'ın genel görelilik teorisi, kütle çekimi alanlarının karmaşık matematiksel denklemlerle ifade edilmesini gerektirir. Bu denklemler, kara deliklerin olay ufku ve diğer özelliklerini hesaplamak için kullanılır. Olay ufku, bu matematiksel denklemler aracılığıyla tanımlanır ve kara deliklerin varlığına dair gözlemlerle doğrulanır. Örneğin, LIGO ve Virgo gibi kütleçekimsel dalga gözleme sistemleri, kara delik çiftlerinin birleşmeleri sırasında ortaya çıkan kütleçekimsel dalgaları tespit ederek, bu olaylara eşlik eden elektromanyetik radyasyonu inceleyerek ve kara deliklerin kütlesi, dönme hızı ve olay ufku çapı gibi özellikleri belirleyerek kara deliklerin varlığını doğrulamışlardır. Schwarzschild yarıçapı, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinin çözümlerinden biridir ve kara deliklerin tanımlanmasında önemli bir rol oynar. Karl Schwarzschild, 1916 yılında Einstein'ın alan denklemlerini çözerek ilk kara delik çözümünü buldu. Bu çözümdeki belirli bir radyal koordinattaki sınıra Schwarzschild yarıçapı denir. Schwarzschild yarıçapı, bir kara deliğin olay ufku olarak bilinen sınırın uzaklığını ifade eder. Olay ufku, kara deliğe düşen her şeyin, ışığın bile kaçamayacağı noktadır. Kara deliğin kütlesi arttıkça veya ışık hızı azaldıkça Schwarzschild yarıçapı da artar. Bu durum, kara deliğin çekim etkisinin arttığını ve olay ufku sınırının genişlediğini gösterir. Einstein'ın genel görelilik teorisi, Schwarzschild çözümünü içerdiğinden, Schwarzschild yarıçapı bu teorinin bir sonucudur. Bu yarıçap, kara deliklerin sınırlarını belirlemede ve kara deliklerin özelliklerini anlamada temel bir araçtır. Özellikle, bir cismin Schwarzschild yarıçapının içine düşmesi durumunda, bu cismin ışık hızını aşarak kaçması imkansızdır. Bu noktadan sonra, cisim, bir kara delik olarak kabul edilir. Kara delik etrafındaki uzay zamanın eğriliği, bir kara deliğin kütlesi ve dönme hızına bağlı olarak değişir. Bu eğriliğin şiddeti, kara deliğin kütleçekimi etkisi altındaki zamanın yavaşlamasına ve eğriliğine bağlıdır. Kara delikler, zamanın sadece kendi boyutunda değil, aynı zamanda uzay boyutlarında da eğrildiği yerlerdir. Bu durum, kara delik etrafında uzayın bükülmesine ve bozulmasına neden olur. Einstein'ın genel görelilik teorisi, 1915 yılında formüle edildiğinde, evrenin genişlemesi hakkında bir görüş sunmuyordu. Einstein, o dönemde evrenin genişleyip genişlemediği konusunda yaygın bir inanış olan statik evren modelini desteklemek amacıyla bir kozmolojik sabiti eklemişti. Ancak 1920'lerde astronom Edwin Hubble'ın gözlemleri, uzak galaksilerin bize doğru yaklaştığına veya uzaklaştığına dair deliller sunarak evrenin genişlediği fikrini destekledi. Bu durum, Einstein'ın kendi teorisine aykırıydı. Einstein, bu sonuçları başlangıçta kabul etmekte zorlandı. Kozmolojik sabiti kullanarak kendi modelini koruma çabasına girişti. Ancak daha sonra 1931 yılında Hubble'ın gözlemlerini gözden geçirerek evrenin genişlediğini kabul etti. Genel görelilik teorisi, evrenin genişlemesi veya büzülmesi durumlarını ele alabilen bir teoridir. Edwin Hubble'ın 1920'lerdeki çalışmaları, uzak galaksilerin bize doğru yaklaştığını veya bizden uzaklaştığını gösterdi. Bu gözlemler, evrenin genişlediği sonucuna yol açtı. Einstein, orijinal denklemlerine kozmolojik sabiti eklemişti. Ancak, daha sonra, bu sabiti teorisinden çıkardı ve en büyük hatam diyerek açıklamada bulundu.
Einstein'ın genel görelilik teorisi, evrenin genişlemesini veya büzülmesini modellendirebilen bir teoridir. Bu durum, evrenin genişlemesi sırasında uzay zamanın nasıl değiştiğini anlamamıza olanak tanır. Evrenin genişlemesi, büyük patlama teorisine yol açtı. Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve sonsuz yoğunluktaki bir noktadan genişlemeye başladı. Evrenin genişlemesindeki hızlanmanın anlaşılması, karanlık enerji ve karanlık madde gibi henüz tam olarak anlaşılamayan kozmolojik bileşenlere ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı. Genel görelilik teorisi, birçok uygulama alanında temel bir rol oynamaktadır. GPS gibi uyduların konum belirleme sistemlerinde genel görelilik teorisinin düzeltmeleri kullanılır. Yüksek hızlarda ve güçlü kütle çekimi alanlarında zamanın akışı değişir. Bu nedenle uyduların saatlerindeki zaman dilatasyonunu hesaplamak için genel görelilik düzeltmeleri gereklidir. LIGO ve Virgo gibi yerçekimi dalga gözleme sistemleri, genel görelilik teorisinin bir başka doğrulamasıdır. Yerçekimi dalgaları, kütle çekimi etkisi altındaki kütleli nesnelerin hızlanması veya çarpışması gibi olaylar sonucunda oluşur ve bu dalgaların doğrudan gözlemlenmesi, Einstein'ın teorisini doğrulamıştır. Genel görelilik teorisi, evrenin enerji ve madde içeriğini anlamamıza yardımcı olur. Gözlemler, evrende görünür maddeye ek olarak, karanlık madde ve karanlık enerji adı verilen gizemli bileşenlerin bulunduğunu göstermiştir. Bu gizemli bileşenlerin varlığı ve etkileri, genel görelilik teorisini içeren geniş kapsamlı modellerle anlaşılmaya çalışılır. Genel görelilik, teleskop gözlemleri ve kozmik mikrodalga arkaplanının incelenmesi gibi araştırmalarda temel bir rol oynar. Büyük ölçekli yapıların evrimi ve evrenin ilk anlarının anlaşılması, genel görelilik teorisinin kozmolojik modelleri kullanılarak gerçekleştirilir. Fizikteki diğer önemli gelişmeler, özellikle genel görelilik teorisinin ortaya çıkışından sonraki dönemlerde bilim dünyasında büyük etkiler yaratmıştır. Genel görelilik teorisi ve kuantum mekaniği, fizikteki iki temel teoridir. Ancak bu iki teori farklı çerçevelerde çalışır ve genellikle birbirleriyle çatışan sonuçlar üretir. Kuantum mekaniği, mikroskobik düzeydeki parçacıkların davranışını açıklarken, genel görelilik teorisi, kütle çekimi ve uzay zamanın büyük ölçekli yapılarını anlamamıza yardımcı olur. Bu iki teorinin birleştirilmesi için uzun süre devam eden bir çaba, teorik fizikteki önemli sorunlardan biridir. Genel görelilik teorisi, gökbilimdeki gözlemlerle birleşerek, evrende gözlemlenen hareketlerin ve yapıların, standart madde ve enerjiyle tam olarak açıklanamadığını gösterdi. Bu anlayış, karanlık madde ve karanlık enerji gibi, gizemli bileşenlere ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı. Gözlemler, evrende bu gizemli bileşenlerin varlığını doğrulamıştır. Bilim insanlarının toplumdaki temel rolü, bilimsel bilgiyi yayarak, toplumu aydınlatmaktır. Einstein gibi büyük düşünürler, karmaşık konuları anlaşılır bir şekilde açıklamak ve geniş kitlelere ulaştırmak için çaba göstermişlerdir. Bu anlayış, bilimsel bilgiye genel erişimi artırarak, toplumun daha bilinçli bir şekilde kararlar almasına katkı sağlar. Bilim insanları, eğitim alanında da önemli bir rol oynarlar. Einstein, eğitim sistemlerinin bilimsel düşünceyi teşvik etmesini ve bireyleri bilimsel okuryazarlıkla donatmasını savundu. Bilimsel düşünce, sorunlara eleştirel bir yaklaşım getirmeyi, delil tabanlı çözümler üretmeyi ve bilgiye açık bir şekilde yaklaşmayı içerir. Albert Einstein'ın dünya görüşü, hem bilimsel hem de felsefi açılardan geniş bir perspektife sahipti. Einstein, görelilik teorileriyle tanınan bir fizikçi olarak, olayların, gözlemciye bağlı olarak değişebileceği fikrini benimsedi. Ancak, bu durum, Einstein'ın objektif gerçekliğe olan inancını zayıflatmadı. Ona göre, gerçeklik, bağımsız olarak var olan bir şeydi. Ve bu gerçeklik, gözlemcinin perspektifinden bağımsız olarak, mevcut olan nesnel bir dünya tarafından belirleniyordu. Bilimin sadece teknolojik gelişmeleri değil, aynı zamanda insanların ahlaki sorumluluklarına hizmet etmesi gerektiğine inanıyordu. Bilim, ona göre, insanlığın refahı ve ilerlemesi için kullanılmalıydı.
Sadece bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da toplumsal sorumlulukları olduğuna inanıyordu. Savaş karşıtı bir duruşa sahipti ve nükleer silahların tehlikeleri konusunda kamuoyunu uyarmıştı. Ayrıca toplumsal adalet ve eşitlik için çaba gösteren bir aktivistti. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.